Yayındayız şu anda. Arzu Altıntaş'la birlikte huzurunuzdayız. Magazin dünyasındaki en son gelişmeleri konuşacağız. Arzu hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk, selamlar. Evet, YouTube sizlere bildirim yolluyor ve sizler de canlı yayına geliyorsunuz. Bunun için bildirimleri açmanız lazım. Bildirim ikonunu çalışıyor olması lazım. Açmazsanız haberdar olamazsınız. Ve bizi abone olarak izlerseniz mutlu oluruz dostlar. Daha da büyümek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Abone olmanızı o yüzden rica ediyoruz. Ve beğen yapmanızı, yorumlarla katkıda bulunmanızı, dostlarınıza bizi tavsiye etmenizi, haftada 7 gün canlı yayınlanan 7 gün tek magazin yayını burası. Ve ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'ı biraz yoracağım. Kendisinin bugün ikinci canlı yayını. Arzucuğum, bu saçlar sana çok yakışıyor. Ya, teşekkür Vallahi ederim. yüzüne esmerleştiren krem mi sürüyorsun yoksa Hayır, birazcık yandım. birazcık yandın? Yandım, evet, biraz. Bir Anladım. tık yandım. Bir günlüğüne öyle bir kaçamak yaptım. Onun haricinde de tabii yaz olduğu için biraz bronzer falan sürüyorum. Highlighter'larım bronzer. Onların da etkisi var. Anladım, güzel olmuş. Lale Hanım hoş geldiniz. Lale Arzu özel abonem. Bana bildirim geldi diyor. Hoş geldiniz yayınıma Lale Arzu 9. Peki ve diğer dostlar sizler de hoş geldiniz. Maşallah Arzu Hanım bu ne güzellik diyor Nurhayat. Hıı. Değil mi Nurhayat? Hem kendi güzel hem fikirleri güzel hem kalbi güzel benim arkadaşımın. Ee, Canım, teşekkür ederim sana ve Nurhayat Hanım'a ve dün de çok yazmışlar. Kız kardeşim söyledi. Abla dedi, sana hep çok güzelsin yazdılar. Niye cevaplamadın? Dedim ablan kör, görmüyor. ben de göremiyorum. Her şeyi takip edemiyoruz. Flavia geldi. Flavia hola. Merhaba, tünaydın Flavia. Flavia da özel abonem kendisi. Flavia Rocha 3746 Brezilya'dan değil mi Flavia? Hoş Boğa geldin. Tarde ne demek acaba? Çok merak ettim. Boğa Tarde. Evet, Nimet Hanım da burada. Nimet Çalık da burada. İkiniz de çok güzelsiniz diyor. Arzu Hanım'ın yanında ben hiç. Ee, Estağfurullah. Ve Nurhayat Hanım kalp de yolladı bize. Kedicik de selam verdi. Aykut Ögen de burada. Hepinize merhaba dostlar. Bugün magazin gündemi biraz yoğun. Haluk Levent'ten konuşacağız. Haluk Levent yurt dışına firar edecekti. Yakalanmasaydı iddiaları. Bugün medyada birinci konu. Onu konuşacağız. Dün akşam daha 17 dizisi vardı. Uzun zamandır ilk kez 3,5 saat bir diziyi izledim. Yani bir önceki bölüm başlıyor ya saat 20'de. Oturdum Arzu saat 20'de yayın bittikten sonra bilgisayarımı önüme açtım. Hem işlerimi yapıyorum hem diziyi geçen bölümü gösteriyor. Hadi bir daha izledim özetini. Sonra bu bölüm başladı. Bırakamadım yani ve izledim ve abi baktım saat 11.30 oldu. Bir yandan da işlerimi yapıyorum oturduğum yerden bilgisayarda ama izledim yani 3,5 saat ve hiç sıkılmadım biliyor musun Arzu? Düşünebiliyor musun? 3,5 saat. Çok uzun. Ben de izlemek istedim. Evet. Arayan arayana, inanır mısın en son o kızcağız orada bir şeyleri temizliyordu. Çocukla karşılaştı ya son sahnesi. Orada telefonlarım bitti. Hiçbir şey anlamadım. Sinir oldum. Süreyya Diker hanımefendi burada özel abonem selam verdi. Teşekkür ediyorum. Ve bir özel abone daha katıldı dün bize. Arzu Hanım'ın selam verdiği Derya Şahin Eğitim. Arzu, Derya Hanım ne iş yapıyordu? E, Nöro bilimci, nöro. Eee, Nörobilimci. nasıl dili nasıl öğrenebileceğini gösteriyor. Dil öğretiyor da işte nörolojiyle, beyinle
onları nasıl kodlayacağını, nasıl İngilizceyi aklında tutacağını ya da diğer dilleri onu öğretiyor kodlama sistemiyle. Anladım. Derya Hanım, beğenmiş yayınımızı ki sağ olsun, özel abone oldu kendisi de. Dün ilk defa yayınımıza katıldı herhâlde. Çok Evet. teşekkür ediyorum Derya Hanım'a. Çok Kendisiyle naif, çok tatlı, çok bizden. O kadar hani hep biz şey deriz ya, bizim gibi insanlar az kaldı, iyi niyetli falan. Dua edince Allah insanın karşısına gerçekten kendisi gibi insanlar çıkartıyor. Gerçekten çok naif, çok tatlı, çok işinde başarılı, çok güçlü, tuttuğu işi kopartan ve gerçekten kendini eğitime adamış bir hanımefendi. O yüzden çok sevdim ben Derya Hoca'yı. Selam olsun buradan ona. Evet, Lale Arzu, Süreyya Diker, Derya Hoca, Flavia biraz önce geldi. Hepsi özel abonem, teşekkür ederim. Nelide Manzano Arjantin'den özel abonem. Buradan ona da selam olsun. Delfina Dimasio Şili'den ona da selam olsun. Monica Vasconcelosap, Monica ismini zor söylüyorum, soyadın uzun. Ona da selam olsun. Brezilya'dan Monica, özel abonem, sevgilerimi yolluyorum. Ve Lale Arzu 9 burada Lale Hanım, ona da selamlar. Dostlar sizler de dilerseniz özel abone olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey yönlendirmeleri takip etmek. Katıl butonuna basıyorsunuz, sizi yönlendiriyor YouTube. Peki, Arzucuğum başlayalım. Dün Pera dizisini konuşmuştuk. Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisi ne zaman başlayacak diye. Bu konuda globalde de bayağı bir paylaşım var. İnsanlar merak ediyorlar. Disney'e soruldu ne zaman başlayacak diye Disney Plus'a. Yakında yayına girecek ama şu anda tarih veremiyoruz diye cevap geldi Disney Plus'tan. Bu da böyle bir gelişme arkadaşlar. Ve ve oyuncu Damla Sönmez evlendi. Damla Sönmez evlendi arkadaşlar. Eee, Menajer eşi Damla Sönmez'in İlkay Akıncı ile evlendi. Yaklaşık 2 yıldır birliktelerdi. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle Damla Hanım, Emret Komutan'ın Mahpeyken, Kösem Sultan ve Ayla gibi yapımlardaki performansıyla öne çıkan bir hanım, Damla Sönmez oyuncu. Sonunda muradına erdi. Boğaziçi kenarında şık bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Mutluluklar dileyelim kendilerine. Mutluluklar. Bir nokta söyleyeceğim. Bütün basında menajer olarak yer alıyor. Evet, Kimse bilmiyor herhalde. Menajer değil aslında. Menajerlik ajansında, menajerlik şirketinde finans bölümünün başında beyefendi. parayla ilgili yani. Evet. Evet, Zaten finansçı. finansçı. Ama herkes menajer, kulaktan duydu herkes bir kişiden muhtemelen. Çünkü bir dedikodusu çıkmıştı. Menajer, menajer, menajer yazıldı ama menajer değil. Anladım. Peki, düzeltmen için teşekkür ederim. Bu arada 2025-2026 sezonunun en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. Box Office'in yaptığı sıralama, araştırma, reyting hesaplamaları sonunda birinci Taşacak Bu Deniz dizisi, ikinci Uzak Şehir dizisi. Ben ikisini de biraz ondan izliyorum. Sen de fırsat buldukça izliyorsun galiba, değil mi? Çok minik, minik minik bakıyorum. Evet. Eee, Zaten bizim gibi yoğun, çalışan, yoğun tempoda çalışan insanlar için bir diziyi birkaç bölüm izleyip fikir edinmek yeterli oluyor, değil mi? Ana hatlarıyla, Tabii ki. rolleriyle fikir edinmek, işte, senaristin çalışması, yönetmenin bakışı nasıl filan ana hatlarıyla. Ondan sonra çok önemli bir şey olursa, tavsiye filan gelirse, uyarı gelirse bakabiliyorum ben sahnelere. Eee, Daha sonra YouTube'da tekrarına. Yoksa, işte, ilk defa çok uzun zaman sonra dün gece kendime şaşırdım. Daha 17 dizisini 3,5 saat izledim. İzledim yani şaşırdım kendime ya. Eee, ama
izletiyor biliyor musun? O Evet, evet. senaristler. Hadi o konuyu konuşalım. O senaryo ne kadar güzel yazıyorsunuz. Ne kadar hoş yazıyorsunuz. Yani bazen bir çocuğa hitap eder gibi yazıyorlar. Teenage kızlara hitap eder gibi yazıyorlar. Kızlar ağırlıklı seyirci mutlaka. Bazen zorunlu olarak senaryo geliyor bir yerde bunu gerektiriyor. E, Çocuk oyalar gibi, çocuk aldatır gibi bir şeye gidiyor sahneler, duruma gidiyor. İzliyorsun ama gülüyorsun, izliyorsun. Bir oyun gibi izletiyor. Çok samimi, çok içten. Senaristleri yani eleştirmek için söylemiyorum bunu. Çok ustaca yapıyorlar işlerini ve bize geçiyor. En güzel tarafı da o. İzleyene geçiyor. Daha 17 dizisi son derece başarılı. Emre Kabakuşak yönetmen. Eline sağlık. Yapımcı Pastel Film. Eline sağlık. Bayağı bir ve Arzu başarısının sırrı çok iyi bir araştırmayla isimsiz genç yetenekleri bulmuşlar. Onları bir araya getirmişler oyuncuları. Yani şöhretli oyunculardan kaçınıp genç, küçük yaşta ama yetenekli oyuncuları bulmuşlar. Onlara güvenmişler. Başrol 2 tane değil. Dizide 8-10 tane ana karakter var. E, Hepsine birden de başrol diyebiliriz. Çünkü sahneleri çok fazla. Hepsinin sahnesi çok fazla. Yan rol gibi duranlar da başrole o kadar yakın ki, başrolleri o kadar yakın ki sahne sayısı olarak da, oyunculuk olarak da e, takdir edilecek bir çalışma. Rusya'ya satıldı şimdiden. 7. bölüm yayınlandı dün akşam. Ve Rusya'da yukarılarda zirveye çok yakın izlenme oranları. Diğer pek çok ülkede görüşmelerini sürdürüyormuş diziyi satın almak için. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Leyla Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak bunlar çok beğeniliyor. Başroller. Evet. Senaristler Gökhan Korkusuz ve Redife Zeren. Elinize sağlık. Gökhan Korkusuz ve Redife Zeren. Mesela çok beğendiğim, neredeyse alkışlayacaktım şu repliği. E, Deniz Ceren Ayruk aşık olduğu erkek Aras karakteri Çağan Efe Ak'ı yemeğe davet ediyor. Ertesi sabah için kahvaltıya davet ediyor evine. Annesiyle babasıyla falan kahvaltı yapacaklar. E, Ertesi sabah çocuk bir işi çıkıyor, kahvaltıya katılamıyor. Arıyor, söylüyor, gelemeyeceğim diyor. Ve sonra buluştuklarında aynı gün öğleden sonra Deniz karakteri erkeğe ben senin için menemen yaptırdım. Domatesin kabuklarını kendi ellerimle soydum diyor. Ve bunu o kadar tatlı söyletiyor ki senaristler öyle güzel söyletiyor ki o kadar saf, temiz ki yani bunlar hep diziyi öne çıkaran, sevmemize sebep olan minik minik etkenler ve müthiş bir şekilde bu güzel Bodrum'un görüntülerini dizinin içine serpiştiriyorlar. Hiç sıkmadan. Öyle bir ustalıkla yapıyorlar ki Bodrum'u nakış gibi işliyorlar görüntülerini. O beyaz evleri işte kalesini, sayısız koyunu birbirinden güzel sayısız koyunu. Sen Çeşmeci misin, Bodrumcu musun? Bodrumcuyum. Evet. Çeşmenin rüzgarını ve denizini, taşlığı pek sevmem ben. Sevmezsin değil mi? Ben de rüzgarını hiç sevmedim Çeşme'nin. O yüzden Çeşme'ye mümkün olduğu kadar yolum düşmedikçe gitmiyorum. Yani özel olarak gitmiyorum. Bodrum'da sayısız koy var. Saydım ben 33 tane koy var. Hepsinin merkeze uzaklığı yarım saat biliyor musun? Böyle Bodrum Yarımadası hani kabaca şurası merkez. Böyle 33 tane koy var. Hepsi merkeze yarım saat uzaklıkta arabayla. Ve hepsi ayrı bir Bodrum. Hepsi ayrı bir güzellik.
Ve çok akıllı bu yapım yönetmen. Bütün bu güzellikleri tek tek gösteriyor. O drone olmasaydı biz ne yapacaktık? Drone keşfedilmeseydi, drone kameralar olmasaydı, diziler ne yapacaktı? Ne güzel çekimler yapıyorlar. Ne güzel Şahane. şahane görüntüler geliyor biliyor musun? Hem dizinin zaten senaryodan da senaryoyu da drone'la okuyorlar artık mümkün olduğu kadar bunu yapıyorlar. Şeyi de neredeyse evlerin içine de drone yapamazlar abartıyorum ama yapıyor dışarıdan yaklaşıyor konağa mesela bir konakta oturuyor villada büyük villada oturuyorlar yaklaşıyor içeriği görüyoruz dışarıdan içerideki diyaloğu hareket olarak gösteriyor bize sonra iç kamerayla yüz planlarını görüyoruz filan. Bu drone kullanmakta herhalde bizim üzerimize yok. Müthiş. Zaten Amerika'dan sonra en başarılı dizi sektörü Türk dizi sektörü biliyorsun. Evet. Amerikalılardan sonra yapımcılarım, yönetmenlerimiz hepsi çok usta. Hep oyuncuları konuşuyoruz burada Arzu. Haklarını verelim. Yönetmenler, kameramanlar, görüntü yönetmenleri, senaristler, teknik ekip, yapım Reji ekibi, ekipleri. reji ekipleri hepsi çok usta, hepsi çok yetenekli. Her biri ayrı Evet. bir değer, değil mi? Evet, evet, çok kıymetli. Pastel film demişken, pastel filmin yegane değişmez elemanı Şüheda Dursun vardır. Şüheda'nın beyninde su çıkmıştı. O suyu aldılar ameliyatla. Ona da çok Geçmiş geçmiş olsun. olsun diliyorum. Pastel filmle hep çalışır. Bu projede daha 17'de yok hastalığından dolayı ama iyileşti şükürler olsun. Reji ekipleri ve tüm ekipler de çok değerli, kıymetli. Gerçekten bu anlamda Türkiye'de çok başarılıyız dizi sektöründe ve televizyon sektöründe. Evet, Daha 17 dizisi daha evvel de çok güzel dizilerimiz oldu. Yaz dizilerimiz oldu. Gençlik dizilerimiz oldu. Bodrum'da çekiliyor olması çok büyük bir şans ve Bodrum'u %100 başarıyla kullanan bir yapım ekibiyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan da başarıları daha da yükseliyor. Çok basit bir ayrıntı gibi görünse de öyle değil. Seyredince bunu anlıyorsun ve hakkını veriyorsun. Harika. Mesela Bodrum'un her yeri yokuştur. Düz olan yer merkezdir biliyorsun. Merkez Evet. düzdür ve dışarıda her yer yokuştur. Ben İstanbul'dan bisiklet getiririm buraya. İlk başlarda getiriyordum buraya ilk yazları gelmeye başladığımda ama gün doğan yokuş. Binemiyorum. Fakat bu filmde Senin eve bisikletle çıkarsan sen zaten yarışlara katılırsın. evet, arabanın arkasına koyup düz yerlere gidiyordum ancak. Sahillere filan. Oralarda biliyordum. O da çok keyif vermiyor ya. Yani kalabalık oluyor sahiller filan. Şimdi bu dizide mesela bisikleti de öyle güzel kullanmışlar ki yapım yönetmen bir İtalyan filmi dizisi izliyor gibi. Bir Fransız Rivierası'nda bir dizi film izliyormuş gibi. O başrol çocuklara, kızlara filan bisiklet bindiriyorlar. Ama merkezde evleri, çekilen yerler merkez, bisiklet. O bisiklet mesela apayrı bir renk katıyor. Anlatabiliyor muyum diziye? Evet. Bisiklet sahneleri. Başrolle esas olan bisikletle çarpışıyor filan falan mesela. Bunları da yapıyorlar renk katsın diye. Neyse Daha 17 çok güzel bir dizi. Yaz dizilerinden yana şanslıyız. 4 tane yaz dizisi var ama üçü senin de beğendiğin diziler var arasında. Üçü çok güzel. Evet, hepsi çok başarılı diziler. Bu kadar ekonomik buhran içerisinde maliyetler bu kadar artmışken vallahi bravo. Hepsinin emeklerine sağlık. Çok tatlı, çok güzel diziler çekmişler. Yolları uzun olsun. Umarız öteki sezona da tekrar başlarlar yani ya da devam ederler gelecek olan sezonda. Evet, devam eder diye düşünüyorum ben de. Ama zaman zaman senaryo ne yapacaklar diye de düşünmeden edemiyorum. İki kardeş, kardeşinin kim olduğu kardeşini arıyor. Filmin başrolleri. Kim olduğunu seyirci artık anladı. Seyirciye bunu söylüyorlar. Yani senaristler bunu seyirciye söylüyor. Eee,
nasıl gelişir bu senaryo diye de kışın düşünmeden edemiyorum ama senaristlerin işi bu değil mi Arzu? Evet, evet, evet. Ya Yani onlar bir şekilde evirir çevirirler. Devam mecburiyeti varsa, devam etmek istiyorlarsa bir şekilde başka şeyler yazarlar. İşleri bu zaten. işleri bu. Evet, Sema Dumantepe, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk, eee, çok iyi diziler demiş, kalp koymuş. Doğanın Kanunu benim dizim. Evet, ikisi de çok güzel reytingler alıyorlar yaz dizisi olarak. Eee, peki arkadaşlar. Ya bu sende bir haber gördüm. Danla Bilic'in başına gelen nedir bu Evet, yahu? Yani evet çok berbat. yani poposuna dolgu yaptırıyor bundan 4 sene evvel ve Tarçın gel canlı yayındayım gel. Gel. Ve sonra enfekte oluyor. Enfeksiyon geçiriyor. O poposu bacağına vuruyor o enfeksiyon. Yere basamaz hale geliyor ve vücuduna akıyor o poposuna doldurulan sıvı. E, Yani şişirtiyor. Brezilya kalçası değil mi yaptırdığı? Ondan Evet, sonra aqua feeling denilen bir sistem. evet, Bildiğimiz dolgu, dudağa vesaireye yapılan dolgularda aslında çok güvenilirliği kanıtlanmamış benim bildiğim kadarıyla. Daha önce de bu konuyla ilgili birkaç yayın olmuştu. İyi doktor hekimler orada bu yöntemi çok tercih etmediklerini söylemişlerdi. Aslında Brazilian butt lift dedikleri kendi vücudundan alınan yağı da oraya koyabilirsin. Dışarıdan dolgu maddesini de. Genelde dolgu maddesini çok önermiyor doktorlar. Çünkü atıyorum hani bir popoyu büyütmek için oraya 2000, 3000, 5000 atış yapılıyor. Bu da çok büyük bir risk. Hani nasıl bir ameliyatın kesiminde, biçiminde bir risk varsa orada 5000 kat risk alıyorsun. Maalesef Damla Bilic de bunu yaptırdı ve vücudunda o dolgular yürüdü. Dolgu böyle de gidebilir, aşağıya da gidebilir. Kendine çıkacak yer arıyor. Bulduğu yerden cerraha takıyor. Çok tatsız yani enfeksiyon hiç şakaya alınacak bir durum değil. Çok önemli bir şey. Umarım yani kızcağız defalarca ameliyat masasına yattı kalktı psikolojisi berbat durumda. Umarım son olur. Yani ne kadar koyuldu ki sürekli enfeksiyon oluyor, sürekli bir cerraha takıyor, sürekli temizleniyor, sürekli başka bir yerden çıkıyor. Umarız son olur yani. ya Şimdi yine hastanede. yani estetik operasyonlara ben hep karşıyım. Zorunlu olmadıkça yaptırmamak gerektiğini düşünen bir insanım ben. Sağlık Ben de aynı açısından. şekilde. Sen de aynı biçimde, aynı şekilde mi? Ya, Evet, senin evet. gibi düşünen kadın bulmak zor, az. Çok zor. Çok Çok zor. çok zor. Çünkü kadınlar hep birbirleriyle kendilerini mukayese ettikleri için başkalarıyla, güzellerle, kendilerinin güzelliğini görmeyip de ayna karşısına geçtiği zaman ya filanca ne kadar güzel. Hadi ben de. Halbuki çok güzelsin be kadın ya. Yapma bunu kendine ama bu çok ilginç bir psikolojisi bu, psikoloji. Çok güzel kadınlar biliyorum kendisini estetik operasyonla güzelleştireceğini zannedip çirkinleştiren maalesef Evet. bu bambaşka. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bak teşbihte hata olmaz, benzetmede hata olmaz. Bu kumar masasına oturup da kazanacağım zanneden, o oynadıkça öyle bir rahatsızlık gibi geliyor bu bana psikolojik olarak. Evet, evet, psikolojik bir rahatsızlık yani. Evet, yani zorunlu olmadıkça estetik yaptıranlar için söylüyorum. Eee, ve doktor seçmek çok önemli. Çok. Maalesef, yani, her mesleğin kötüsü olduğu gibi doktorların da içinde, kötü niyetliler olabiliyor. Bak, işte, bu kadına yapan, şeyde trafik kazasında, eee, bir çocuğun ölmesine sebep olup da, Amerika'ya kaçmıştı ya, annesi kaçırmıştı bir çocuk. Bülent Cihantimur. Babası Bülent Cihantömür, o yapmış, estetikçi. Öyle iddia ediyor Danla Bilic. Hocanın yaptığını söylüyor. Hocayla arasında da bir dava var. Henüz sonuçlanmadı diye biliyorum. Ama işte yani zor işler. Yani 1000 tane hastada olmaz, 1001'incide olur. Ama genel olarak hani dolgu dışarıdan alınan ve yapılan bir madde. Dolgu vücuduna girdiğinde ne olur? Orası soru işareti yani. İşte görüyoruz örneklerini. Böyle birkaç kişi daha vardı ünlülerden ve normal hayatta da.
sonuç kötü olabiliyor yani. Üzücü. 4 yıl önce oluyor bu operasyonu. 4 yılda 6 kez yeniden ameliyat olmak zorunda kalıyor. İltihaplandığı Evet. için. Sen de okudun. 5 dakika magazin sayfasını Arzu Hanım'ın takip edin. Çok güzel haberler yayınlıyor. Arzu Hanım'ın sayfasında okudum bunu. Eee 6 kere ameliyat olmak zorunda. Çünkü ateşi yükseliyor her defasında iltihap olunca ve bacağını kullanamıyor. Yürüyemiyor, basamıyor bacağına. Kalçadaki sıvı bir şekilde iltihap yapıyor, iltihaplanıyor ve çok ilginç. Bakın burayı iyi dinleyin. 23 Haziran'da yani 3 hafta önce bir ameliyat geçiriyor bu sıkıntıdan dolayı. 12 Temmuz'da yeniden ateşleniyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadının nedir Evet. çektiği ya? Evet. Bu kadının Maalesef. Maalesef ama o öyle bir şey yani. Çok tatsız bir durum. Hani tekrar da çıkabilir, son da bulabilir. Hiç belli değil. Hiç belli olmuyor yani. İnanılmaz. Ben hiç sevmediğim bir işlemeyle öyle popo mopo falan, yani genel estetiği de sevmiyorum, botoksu da sevmiyorum. Hep yok diyorum, kimse inanmıyor. Botoks olsa zaten böyle olmaz. Eee, Çok hoşuma gitmiyor benim. Tabii tercih meselesi ama insan her haliyle kendi olduğu halini sevebilmeli. Hani çok kocaman bir burnun yoksa, değil mi? İnsanlar tarafından bakıp da rahatsız edilecek bir durumun yoksa bence çok estetik taraftarı değilim ben. Ben de değilim. Yani estetik sektörü de elbette o insanlar da iş yapacak, para kazanacaklar falan ama zorunlu olmadıkça ben estetik operasyondan yana değilim. Benim gözlerim böyle hafif, belli bir yaştan sonra kadında da erkekte de oluyor. Göz kapakları hafif düşüyor. Bir çok ünlü bir estetikçi tanıştım bir vesileyle. Bilal Bey dedi gel ben sana dedi yapayım dedi estetik dedi. O hallederim oraları dedi. 10-15 dakikalık iş dedi. Ücret de almam dedi filan. Hayır yani yaptırmadım Arzu. Yaptırmadım. Evet. Çünkü ya sonuçta bir operasyon yani. Ne bileyim ben bir işlem yapılacak oraya. Ne gerek var dedim ya. Ne gerek var dedim yaptırmadım. Evet, biz risk almayı sevmiyoruz. Ben de Sevmiyoruz. yani gerek Sevmiyoruz. yok. Aynen öyle. Lale Hanım senin sayfanı beğenerek izliyormuş. 5 dakika magazini özel abonem. Teşekkür ederim. Özel haberler, hiçbir yerde olmayan haberler yayınlıyor diyor. Haluk Levent'i konuşacağız dostlar. Haluk Levent yurt dışına kaçarken yakalandı ve çok ilginç bir rota çizdiği iddia ediliyor. Yurt dışına kaçmak için Haluk Levent'in İstanbul Havalimanı'ndan şansını denediği ve 2 farklı uçağa 1,5 saat arayla Almanya'nın 2 şehrine uçan 2 farklı uçağa bilet satın aldığı, havalimanına gittiği ve havalimanından çıkamayınca da Ege Denizi'nden Yunan adaları üzerinden yurt dışına kaçmak arzusunda olduğu iddia ediliyor. Bu konuyu konuşacağız Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncuyla. Ya bu Dilan Çıtak'ın videosunu izledin mi? Manifest kızlarıyla ilgili söylediklerini. Çok minik başından izleyebildim. Diğer yayındaydım. Çıktım sonra sana dahil olduğum için vakit kalmadı. Başını izledim. Evet, Dilan Çıtak Manifest kızlarının hayır işlemediklerini, Manifest kızlarına diyor ki siz diyor çok para kazanıyorsunuz. 30 günün 28 günü konserde geçiyor diyor. Bu kadar çok kazancınız var ama hiç hayır işi yapmıyorsunuz. Hayvanlara hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ben diyor hiç konser veremediğim halde diyor barınaklardan çıkmıyorum diyor. Siz ne işe yararsınız? E, Sizde ve seyirciye de kızıyor. Bizlere de, sizlere de, sana da belki Arzu sallıyor. Siz de yaldır yaldır o kız grubunun konserlerine gidip çok affedersiniz, çok affedersiniz kıçlarını izliyorsunuz. Bunu videoda söylüyor. Ağzınızın suyu aka aka. Siz gidin devam edin diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak dostlar. Video çekmiş. Bu nasıl bir şey? Yeni moda bu. Umut Akyürek başlattı bu modayı. Sahnede olan ve popüler olan insanlara karşı illa bir şey söylüyorlar. Dilan Çıtak yani benim gördüğüm son zamanlarda çok bir şey yapmıyor. Şimdi durduğu manifeste
konuşayım. Manifeste konuşursam haber olur dedi. Bu da artık bir popülasyon oldu yani. Hakikaten kim sahnedeyse, kim popülerse birisi çıkıp diyor ki benim çocuğum bunun yüzünden bu hale geldi diyor. Öteki çıkıyor diyor yardım yapsın. İşte onun poposunu izliyorsunuz falan. Kime ne, sana ne, bana ne, ona ne yani. Çok Çok saçma açıklamalar. gerçekten yani çok enteresan. Ve nereden biliyorsun manifest kızların hayır işlemediğini? Bir de Yani bir insan bir hayır yaptığı zaman bunu açıklamak zorunda mı? Değil mi yani? Bunu gizlemek daha makbul. Eee, aynen öyle. Ayrıca bizde Dilan Çıtak'ı şeyle görmedik. Ben mesela barınakta görmedim. Bodrum'da polislere karşı gelirken gördüm. Uçakta bir yolcuyla tartışırken gördüm. hostes Hiç öyle ben onu hostesle görevli hostese neler yaptı? Uçakta evet, kedisini şeyine koy dedi, sepetine koy dedi hostes ki uçakta öyle yolculuk yapabiliyorsun. Şey gereği, yönetmelik gereği. Hayır dedi ve tartıştı. evet. İşini yapan hostese neler söyledi? Aynen ben de onu hayır yaparken görmedim. Benim ayıbımsa söylesin. Yani hiç rastlaşmadım. Polise muvaka konuşamadım. Polise karşı Evet, çıkarken, uçakta kavga ederken, babasına laf söylerken, aile kavgasında İbrahim Bey ona, o İbrahim Bey'e. Biz de onu öyle gördük. aynen öyle. Ve şimdi sosyal medyada hep paylaştılar bu video yazıldıktan sonra, yayınlandıktan sonra. Manifest Mina, Dilan Çıtak'ın dansçısıydı. Arkasında dans ediyordu. Bundan 3-4 sene evvel. Diyorlar ki insanlar Mina şöhret oldu. Şimdi zirvede bir grubun üyesi. Sen aynı yerde sayıyorsun. O kızı çekemiyorsun değil mi? Onun için böyle yaptın, bu açıklamayı yaptın filan diyorlar. Böyle de insanların ağzı torba değil ki büzesin. Tabii, tabii öyle konuşursan böyle cevap alırsın. Hayatta ne yapıyorsan onun cevabını alırsın. İyi ya da kötü. İyilik yapıyorsan iyilik, kötülük yapıyorsan kötülük. Bunun mutlak bir karşılığı var yani. Evet, bak Lale Hanım özel abonem geçimsiz huysuz bir kadın diyor. Yazık, hakikaten yazık ya. İbrahim Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evinde babasıyla kavga etti. Babasına kül tablası fırlattı. Kumandayı fırlattı. Televizyon kumandasını fırlattı. İbrahim Bey o zaman televizyonda program yapıyorduk. Yorumcuydum. Yayına bağlandı. Şikayet etmişti. Ben böyle evlat kabul etmiyorum diye. Ee, Abone olmak Servin içi sağlam ve Banu Kabaş burada. Arkadaşlar e, lütfen onların yönlendirmelerini takip edin. Abone olmadan izleyenler moderatörlerim, değerli moderatörlerim, abone olmadan izleyenler abone olurlarsa mutlu oluruz. Beğen yaparsanız da algoritma bizi daha iyi yerlere çıkarır. Bizler için önemli arkadaşlar. Peki, peki. Atlas Saraçoğlu ile ilgili gözleriyle oynuyor diye bir yorum okudum. Göz oyunculuğu duygusal diyalogları seslendirmekten çok daha zordur. Diyalogları ezberleyebilirsin. Gözlere ulaşan duyguları sahteleştiremezsin. Gözler gerçekleri anlatır diye bir yorum. Hoşuma gitti. Burada paylaşmak istedim. Ee, Gözlerle oynamak çok zordur değil mi? Evet, evet çok zor ama gözle oynayan oyuncu da her zaman iyi oyuncudur. Değil mi? Yani ifadeyi gözle bize geçiren, Hı hı. karşısındakine partnerine geçirebilen bu apayrı bir yetenek ya. Bu özel bir Çok. yetenek. Bu özel bir yetenek. Afra Saraçoğlu ile ilgili bir paylaşım daha vardı. Bulabilirsem onu da okumak istiyorum. Aslında dün okuyacaktım da dün vaktimiz yetmedi. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, Pardon. Şöyle bir bakayım. Şuraya da bakayım. Hmm. Afra Saraçoğlu ile ilgili. Evet.
Sayın Bilal, Milanka Bogdanovic, Milanka, ya ülkenizi, ulusunuzu ayırt edemeyeceğim. Ne olur kusuruma bakmayın. Viç'le bittiğine göre Sırbistan'dan olabilirsiniz. Yanlış söylüyorsam affedin. Milanka Bogdanovic. Sayın Bilal, biz yabancı hayranlar Afra'yı çok seviyoruz. Çünkü o eşsiz, özel, güzel ve doğal olarak sevimli. Oynadığı her projede canlandırdığı karaktere tamamen büründüğünde hiçbir düzeltmeye gerek kalmadan aynı kalıyor. Bu sadece makyaj sanatçısının ona nasıl bir görünüm kazandırmak istediğine bağlı. Afro'nun diğer niteliklerinden bahsetmeye gerek yok. Hepimiz biliyoruz ve bu da mükemmellik demek. Buraya gelip artık hiçbir şey yazmamamızın, evet söyledim, yazmamamızın nedeni, ister inanın ister inanmayın, biz yabancılar Afra hakkında Türkiye'dekilerden çok daha fazla şey biliyoruz. Birçok oyuncunuzun bizi etkilememesi üzerine onların akrabaları, bir dakika sayfa değiştireceğim, hayranları, arkadaşları, gazeteciler, bazı sayfalar Afra hakkında her türlü saçmalığı yazıp duruyor. Afra onu tanıyan ve değerini gören bizler tarafından her zaman sevilecek ve saygı duyulacak. Özel hayatı sadece ona ait ve kimse buna karışmamalı. Afra için tek dileğimiz mutlu, başarılı olması ve onu seven, güvenen ve saygı duyan genç bir adamın yanında olması. Bu yüzden ciddi ve karakterli bir adam, onun için kendi ailelerini kurabilecekleri, daha önce hiç sahip olmadığı ve istediği türden bir eş bulmasını diliyoruz diyor. Ee, evet, ee, henüz kim olacağını bilmiyoruz ama muhtemel onu bulduğunda o da bilecek ve biz de bileceğiz. Dedikodu ve yalanlarla ilgilenmiyoruz. Bu yüzden çoğunlukla sessiz kalıyoruz ve olmamız gereken yerdeyiz. Artık yazmayacağız ve yorum yapmayacağız. Ama her zaman Afra'nın yanındayız. Bu böyle bilinsin. Evet, bu biraz sinirlenmiş ama yazdıklarının hepsine de katılıyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Yani bir ünlünün, bir oyuncunun hayranlığı, ona fan olarak ilgi duymak, sevgi duymak bu kadar olur ancak. Evet, evet, çok doğru. Çok doğru. Yani böyle bağlı o kadar çok insan var ki globalde, hem Türkiye'de hem yurt dışında. Evet, Afra da herhalde bunları gördükçe, Afra Saraçoğlu da emeklerinin boşa gitmediğini anlıyor. Bunları okudukça, gördükçe bu sevgiyi, bu ilgiyi kendisi kadar düşünüyorlar onu neredeyse. Aile bireyleri, Evet, evet. aile bireyleri. Hoş geldin Tarçın Bey. Gelecek misin? Kucağıma gelecek misin? Bak Arzu Hanım burada. Gel. 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 Gelmek ister misin? Gelmiyor. Arzu, gündemin zirvesindeki konuyu konuşmadan önce Aydemir Akbaş'ın eşinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. 17 Ağustos 2024'te Aydemir Akbaş'ı kaybetmiştik. Sevilen oyuncu, ünlü oyuncu ve eşi Beyhan Benek Akbaş da dün yaşamını yitirdi. Sevgili eşine inşallah cennette kavuşsun dileyelim. Amin. Yakınlarının başı sağ olsun. Sabırlar dileriz. Sabırlar dileriz. Gündemin zirvesindeki konuyu konuşacağız arkadaşlar. Hemen notlarıma bakacağım. Evet, Haluk Levent'le ilgili gelişmeler son derece ilgi çekici. Üzücü. Evet, Şoktayız. hem de nasıl şoktayız. Şimdi Kime güveneceğiz? Güven duygumuz bitti. Kime güveneceğiz? Ben Haluk'u çok seviyordum. Daha tabii ortada bir şey yok. Hani ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Ama çok güvendiğimiz, çok inandığımız, çok sevdiğimiz dostumuz, arkadaşımız. Çok üzücü.
Gerçekten çok üzücü. Haluk Levent'in, geçtiğimiz haftalarda bir çek davasıyla ilgili mahkum olmasının ardından, eee, insanlar sosyal medyada bu Ahbap Derneği'nin, depremde topladığı paraları ne yaptığı hesabını vermesi lazım diye yazmaya başlayınca, eee, yani, böyle ipin ucunu nasıl çekersin arkası gelir. O şekilde bu iş, bugüne kadar taşındı, ve sosyal medyada bu iddiaların yanı sıra acılı bir babanın da savcılığa gidip Haluk Levent'i şikâyet etmesi, eee, savcılığın bu konunun üzerine daha ciddi bir şekilde, daha çok, durmasında etkisi olduğu söyleniyor. Şöyle ki 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybetmişti. İş adamı Hüseyin Başaran, Türkiye'nin en zenginlerinden biri Hüseyin Başaran. Hatırlayacaksınız o olayı. Dubai'den dönerken, kız arkadaşlarıyla doğum günü Dubai'de kutluyor kız. Babasının özel uçağıyla dönerken İran üzerinde uçak düşmüştü ve, o hanımla birlikte, eee, kız arkadaşları, pilotlar vefat etmişti. Hüseyin Başaran'ın kızı. Haluk Levent bu adamı ziyaret ediyor, ve, diyor ki Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na, "Kimsesiz kız çocuklarına yurt yapacağız." diyor Ahbap Derneği olarak, "Ve sizden" diyor, "bize" diyor, "konutlarınızdan, 22 tanesini bağışlamanızı istiyoruz." diyor. "Sizin ne kadar engin gönüllü bir insan olduğunuzu biliyoruz, yardımsever olduğunuzu." Adam da kızını kaybetmiş. Kız çocuklarına büyük önem veriyor, değer veriyor. 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazını devrini yapıyor Bahbaba Derneği'ne ve kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağını zannediyor ama yıllar geçiyor, 4 sene geçiyor, hiçbir şey olmadığını görünce de, suç duyurusunda bulunuyor savcılığa. Savcılık da bunu yürütünce, Mina Başaran bu arada ölen kızın adı uçak kazasında. Savcılık da bunu takibe alınca, bu konuyu takip edince hakikaten adama hak veriyorlar, iş adamına. Hiçbir şey yapılmamış kız çocuklarıyla ilgili. Hiçbir çalışma yok dernekte. O 22 konutun, ne olduğu meçhul, ne yapıldığı meçhul. Elbette ortaya çıkarılacaktır ve, işin bir diğer ilginç tarafı Arzu, şeye geleceğim, yurt dışına kaçış planına geleceğim. Haluk Levent'in üzerine 4 tane cep telefonu var yakalandığı zaman. Getiriliyorsun merkeze. İşte o telefonlarına zaten el koyuyorlar yolda, arabada polisler üst araması yapıyorlar. Telefonlarına el koyuyorlar. İşte sana son bir hak veriyorlar. Ben de gözaltına alındığım için biliyorum. Aramak istediğin kim varsa yani bir kişiyi arayabiliyorsun. Avukatın olur, eşin olur. Haber veriyorsun. Polislerle beraberim. Beni şuraya götürecekler. Bilginiz olsun diye. Ondan sonra o telefona el koyuyor polisler. Bunun 4 telefonuna el koymuşlar. Merkeze götürüldüğün zaman o telefonları masanın üzerine koyuyor polis ya da bir telefonu. Şifreni soruyor sana. Verip vermemek serbest yani ister verirsin ister vermezsin. Kendinden bir endişesi olmayan insan verir yani. Bana da sordular gözaltına alındığımda şifremi söyledim. Yani telefonumda ne bulacaklar ki? Ben zaten masum olduğumu düşünüyorum. Ama polisler için önemli çünkü seninle ilgili soruşturmada çalışmalarını yaparken kontrol edecekler. Suç unsuru var mı yok mu diye. Yoksa bu senin lehine zaten. Aklanman hızlanır zaten. Yani içtenlikle yardımcı olursan polislere. Haluk Levent vermiyor ve şu anda o şifreleri kırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor emniyet. Haberlerden bunu anlıyoruz. Eee 17'sinde 17 Temmuz'da Ataşehir'de konseri var Haluk Levent'in ve biletler satılırken, hiçbir gerekçe göstermeden konser iptal ediliyor. Ve bu arada savcılık tabii hem fiziki takipte hem dinlemede Haluk Levent'i. Eee, her türlü iletişimin takibinde polisler ve
Haluk Levent'in yurt dışına bir Hannover'e bir de Düsseldorf'a 2 tane uçak bileti aldığını aynı gün, aynı akşam 1,5 saat arayla kendi adına 2 uçak bileti aldığını görüyorlar. Hiç normal bir şey değil Arzu. Sen Düsseldorf'a gideceksen, Almanya'ya gideceksen bir tane bilet alırsın. O uçuşa yetişmeye çalışırsın. Hadi oraya uçamadım, Hannover'e uçarım, oraya da bilet alayım falan. Bana çok mantıksız geldi yani. Eğer sebebin oysa, hani birini kaçırırsam öbürüne yani bir de biz parayı sokakta bulması lazım insanın. Bir Almanya bileti yani 30 bin lira, 20 bin lira, business uçarsa 60-70 bin lira dünyanın parası. E, Çok. Polisler ama bu e, konser iptal edilince gelen ihbarlar falan da olduğu için sürekli yoğun bir çalışma için oldukları için ya diyorlar biz buna savcılık yurt dışına çıkış yasağı koyalım diyorlar ve yurt dışına çıkış yasağı koyuyorlar. Bu yurt dışına çıkış yasağı konulduktan 3 gün sonra havalimanına gittiğinde Almanya'ya uçmak için pasaport polisi efendim diyorlar yurt dışına çıkış yasağınız var. Şaşırıyor, öyle bir şeyden haberi yok. Geri dönüyor, Bursa'ya devam ediyor. Araba vapuruyla Yalova'ya geçiyor, Bursa'ya devam ediyor. İddialara göre orada kaçış planını şekillendirmiş. Bursa'da bir tır parkında polisler operasyon yapıyorlar, yakalıyorlar. Ve bugün gazetelerde çıkan haberler, iddialar şu şekilde: Bursa'dan bir tıra binip, o tır parkında daha önce anlaştığı bir tıra binip Ege bölgesine, İzmir'e hareket edecek ve oradan daha önce ayarlanan bir yatla Yunan adalarına geçecek. Türkiye'yi öyle terk edecek şeklinde. Hani İstanbul Havalimanı'ndan çıkamayınca böyle bir şey. Bunlar hepsi iddia tabii. Senin de söylediğin gibi daha yargılama yapılmadı. Daha bir mahkumiyet söz konusu değil. Üzerinde şüphe yoğunluğu var. Soruşturma aşamasında. Ne olacak çok merak ediyoruz ama iddialarda çok fazla 6 milyar liradan söz ediliyor kayıp para. Evet, bir de son dakika açıklama yaptı. Tam şu an aklımda değil ama hepsini tek tek size açıklayacağım dedi Haluk Levent. Yazılı bir açıklama yaptı yaklaşık yarım saat önce. Doğru. Hepsini detay detay tek tek size açıklayacağım dedi. Bekliyoruz. Evet, o açıklaması da tabii dikkate alınması gerekir. O kendisini halka karşı bir yerde iddialara karşı bir savunma ve çok ilginç de bir gelişmeden bahsedeceğim dedi. Çok ilginç, bomba bir olay anlatacağım dedi. E, Yani Haluk Levent de suçlamaları kabul etmiyor. Benim borçlarım ayrı diyor o açıklamada. Benim Evet. mali durumum ayrı diyor. Ahbap Derneği'nin hesapları ayrı diyor. Karıştırılmaması lazım diyor Haluk Levent. Bakalım yani e, daha ifadesi alınmadı. Onunla birlikte ondan sonra gözaltına alınan insanlar var. 20-25 kişi. Önce onların ifadesi alınacak. Sonra Haluk Levent'in ifadesi alınacağı iddia ediliyor. Bu da tabii polisin, emniyet birimlerinin kendi usulü. Onların da bir bildiği vardır Haluk Levent'in ifadesini daha sonra almakla ilgili. Onu da bekleyip göreceğiz. Sen bugün çok yoğundun. Biz bu kadar konuşmuş olalım Arzu. Eee, Gülümsüyor Arzu. Evet, Arzu Altıntaş'la birlikteydik dostlar. Arzu, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Rica ederim. İzleyen, dinleyen herkese teşekkürler bizi izledikleri için. Görüşmek üzere diyelim. Seni arayacağım birazdan. Telefonunu duy. Tamam, peki. Görüşmek üzere dostlar. Yarın İpek Hanım'la, İpek Canbulat'la yayında olacağız saat 18'de. İpek Canbulat'la da 3 gündür yayın yapmıyoruz. Bilal dedi çok önemli şeyler var dedi. Anlatacağım dedi. Ben de merak ediyorum ne anlatacak. Yarın bizi izleyin, olur mu? Saat 18'de karşınızda olacağız arkadaşlar İpek Canbulat'la. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.